Dostlar, arkadaşlar, evet, çalan telefonuma cevap vermek için kısa bir, müsaade istemiştim sizden. Şimdi ikinci bölümüne, geçiyorum. Tuğberk'in ifadesinin tamamı, ulaştı. Güllü'nün oğlu Tuğberk dün 6 saat yaklaşık ifade verdi başsavcılığa, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığa annesinin ölümüyle, öldürülmesiyle ilgili olarak, ifade verdi ve orada savcının, polislerin sorularını cevaplandırdı. Eee, Çok çarpıcı olan bu ifadenin ikinci bölümüne geçiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz, Tuğberk, ayrı yaşıyordu. Nişanlısıyla İstanbul'da bir evde yaşıyordu uzun zamandır. Çınarcık'taki evde Tuğyan'la annesi Güllü yaşıyordu. Bir de, Tuğya'nın arkadaşı, eee, Sultan da zaman zaman onlarda kalıyordu. Tuğberk ise, Çınarcık'ta değil, İstanbul'da kendi evinde yaşadığını bu ifadede de dile getiriyor ve ifadenin birinci bölümünde de, eve nasıl girdiğini, neden girdiğini camı kırarak, annesinin, eee, ölümüyle ilgili, kendisinin düşüncelerini, o akşam odada ne gibi bir, eee, gelişmeler olduğunu, neler yaşanmış olabileceğini ve, tanıdığı kadarıyla, sultanı anlattığı, uzun bir ifade ilk bölüm ve çok çarpıcı. Annesinin, mesela, erkek arkadaşlarıyla olan ilişkilerini de anlatıyor. Diğer video, bundan önce çektiğim videoda annesinin sevgililerini anlatıyor. Erdoğan isimli sevgilisinin annesini dövdüğünü zaman zaman anlatıyor ve buna çocukken şahitlik ettiğini, kendisinin de bunu gördüğünü anlatıyor ve annesinin lezbiyen bir ilişki içinde olup olmadığını, başka kadınlarla bilemediğini söylüyor ama, bu, menajeri ve eski menajeri ve yardımcısı, asistanı olan kadınla, Deniz Takma isimli kadınla, Çiğdem ablasıyla da, çok yakın bir ilişki içinde olduğunu anlattı birinci bölümde ve daha da detaylar var o anlattıkları. Onların hepsi birinci bölümde arkadaşlar. Şimdi ikinci bölüme geçiyorum. Yani çok uzun ifadesinin çarpıcı olan kalan kısmına geçiyorum. Bakın burası hakikaten çok önemli, çok detaylı, bazı şeyler anlatıyor Tuğberk ifadesinde. "Annem kervandan nefret ederdi. Birkaç sebebi vardır." Kervan kim? Evli sevgilisi, Tuğya'nın. İmam nikahlı. Birkaç sebebi vardır. İlk sebebi Tuğyan'dır. Tuğyan hayatındaki erkek için etrafını siler. Herkesi karşısına alır. Kervan'la annem ilk tanıştıklarında araları iyiydi. Sonrasında bir şey oluyor. Annem bir gün sahnedeyken Kervan'ın amcası, bu Kervan Iraklı, Erbilli bir iş adamı arkadaşlar. Parası oldukça zengin olan bir iş adamı. Eee, Kervan'la annem ilk tanıştıklarında araları iyiydi. Sonrasında bir şey oluyor. Annem bir gün sahnedeyken Kervan'ın amcası annemle tanışmak için en ön masaya gitmiş. Sahne kültüründe şöyle bir şey vardır. En ön masada oturan kişi paraları sayarak yere attığı zaman o para sanatçı ve saz ekibine verilir. Yine böyle bir sahne esnasında Kervan'ın amcası en önde oturmuş para saçmış. Annem de bu esnada kervanın amcasının yanına gidip hadi ver bakalım param bittiyse post makinesi getirin demiş. Güllü. Bu olay nedeniyle kervan ile ablam Tuğyan tartışmış. Hatta sonrasında Tuğyan arabanın içinden kervanla konuşurken annem kervanın Tuğyan'a zarar verdiğini düşünerek kervana ve arabasına zarar vermiş. Güllü de yani aşırı ya. Aşırı alkol içtiği zaman Güllü zaten kendinde olmuyor. Arabanın plakasını bile hatırlıyordu. Sonrasında kervan Tuğyan'a annen seni para karşılığında sattı demişti. Ben üçüyle görüşüp bu durumu düzelttim. Hatta ablam Tuğyan'a çekmiş olduğu mesajlar da ablam Tuğyan'a çekmiş olduğum mesajlar da mevcuttur. Bu olay sonrasında ablam pencereye çıkıp kendisini atmaya çalışmıştı. Vay canına. Tuğyan'a bak.
annesini attığı pencereye çıkıp daha evvel intihar meselesi de budur. Ben daha öncesine tarihini tam hatırlamadığım dönem ablamın kervandan ikiz çocuğa hamile olduğunu annemden vay canına ya. İkiz çocuğa hamile olduğunu annemden duymuştum. Kervandan ikiz çocuğa hamile olmuş Tuğyan arkadaşlar. Ablam çocukları düşürdü mü yoksa hastanede mi aldırdı bilmiyorum ama hamilelik sürecini annemden bu şekilde duymuştum. Yazık ya. Yazık ya. Yazık insanlar bir tane çocuğa sahip olmak için neler yapıyor. Olamayan ne kadar çok insan var ki. İkiz çocuğa sahip oluyor ve aldırıyor ya da düşürüyor bir şekilde. Yazık o çocuklar, o bebeklere. Tuğyan'a bak sen ya. Ya yazık ya. Güllü mü aldırttı acaba zorla ya? Ablam kervanı seviyordu. Ablamın intihar etme olayında ablam cama çıkıp anneme sen beni öldürdün, sen beni rezil ettin dedi. Vay canına ya. Burayı anladınız mı arkadaşlar? Çok çarpıcı. Çok çarpıcı. Tuğberk'in, Güllü'nün oğlu Tuğberk'in ifadesini bu kısmını müsaade ederseniz yeniden okumak istiyorum. O kadar çarpıcı ki arkadaşlar. Bu kervanla ilgili olarak kervanla ilgili olarak Güllü çalıştığı yerde, bu Ferdi Aydın'ın yerinde kervanın amcasıyla para yüzünden tartışınca sen beni rezil ettin diye çünkü sevdiği erkeğin amcası ya Tuğyan annesiyle arası açılıyor ve cama çıkıyor. Cama çıkıyor ve intihar etmek istiyor. Onu oradan indiriyorlar aşağıya. Pencereye çıkıp bu olay sonrası ablam pencereye çıkıp kendisini atmaya çalışmıştı. İntihar meselesi de budur. Ben daha öncesine tarihini tam hatırlamadığım dönem ablamın kervandan ikiz çocuğa hamile olduğunu annemden duymuştum. Ama hamilelik sürecini annemden bu şekilde duymuştum. Ama ablam çocukları düşürdü mü yoksa hastanede mi aldırdı onu bilmiyorum. Yazık vallahi yazık o ikizlere ya. Ablam kervanı seviyordu. Sevgisi batsın ya. Seviyordu doğursun o zaman o çocukları. Niye düşürüyor ya? Böyle şey olabilir mi ya? Ablamın intihar etme olayında ablam cama çıkıp anneme sen beni öldürdün, sen beni rezil ettin dedi. Onu almışlar oradan tabii. Daha önce bir yerde konuşulmuştu bu. Camdan onu ikna ediyorlar, indiriyorlar. Of! Ablam hayatındaki erkek için etrafını siler. Ablam kervanı çok seviyordu. Annem kervanın evli olması ve amcasıyla yaşadığı diyalog nedeniyle araları bozuktu. Tuğyan kervan için her şeyi yapabilir. Hadi canım ya. Onun uğruna yapamayacağı şey yoktur. Daha doğrusu yaşadığı tüm ilişkilerde bu modda olur. Karşısındaki erkek için her şeyi yapabilir. Vebal almak istemiyorum ama kervan için annemi öldürebilir. Hadi canım sen de. Bakın arkadaşlar, kervanın bu işin içinde olduğunu, olabileceğini dün ben de söylemiştim. Evvelsi gün de galiba bu konuda yine böyle bir şeyler konuşmuştuk sizlerle. Kervanın bu işin içinde olabileceğini. Çünkü Güllü'nün öldürüldüğü gece salonda işte film izliyorlar, birlikte eğleniyorlar, şarap içiyorlar ve Tuğyan cep telefonunu alıyor, kendi odasına gidiyor, kervanla konuşuyor. Kervanla konuşuyor, tekrar geri geliyor. Gidiyor kervanla konuşuyor, tekrar geri geliyor. Yani kervanla araları açık filan denmesine rağmen kervanla sürekli bir iletişim halinde. Ve gündüzleyin o gün arkadaşlar, Güllü'nün öldüğü günün öncesinde, saatler öncesinde kervanla telefon görüşmesi yapıyor Tuğyan. Kervan dışarıda haliyle. Tuğyan da annesini attığı odada ve görüntülü görüşme yapılıyor. Geri planda pencere açık ve Güllü diyor ki görüntülü görüşme arkadaşlar. Karşı tarafı gösteriyor Güllü'nün kamerası. Güllü diyor ki bu görüntüyü diyor SS alır mısın diyor. Yani orada kervanın yüzü, görüntülü görüşme, kervanın yüzü, Tuğyan tarafında ise açık olan o pencere, Güllü'nün düştüğü pencere.
Güllü atılmadan saatler önce, 6 saat, 7 saat önce böyle bir telefon görüşmesi. Bu anı diyor SS alır mısın diyor. Ve o an, o görüntü, neden SS aldırıyor? Soru işareti. Tuğyan neden SS yani Güllü'yle, Tuğyan'la Kervan arasında böyle bir, bu konuyla ilgili olarak, yani bu ölüm olayıyla, Gül'ün o ölüm olayıyla ilgili olarak bir muhabbet, bir hazırlık dönemi, bir işbirliği olduğu konusunda insanların kafasında hep soru işareti var. Hep soru işareti var. Kervan isterse bu konudaki şu anki benim konuşmama da cevap verebilir. Bunu mutlaka savcılar değerlendiriyordur zaten. Tekrar okuyorum. Bakın arkadaşlar ifadeyi. O kadar çarpıcı ki ifadenin bu kısmı. Ablam hayatındaki erkek için etrafını siler diyor eee, Tuğberk. Ablam Kervan'ı çok seviyordu. Annem Kervan'ın evli olması ve amcasıyla yaşadığı diyalog nedeniyle araları bozuktu. Tuğyan Kervan için her şeyi yapabilir. Onun uğruna yapamayacağı şey yoktur. Daha doğrusu yaşadığı tüm ilişkilerde bu modda olur. Karşısındaki erkek için her şeyi yapabilir. Vebal almak istemiyorum ama Kervan için annemi öldürebilir. Hadi canım sen de ya. Ya çünkü ablam ilişki konusunda zayıf karakterli biridir. Ya senin ablan zayıf karakterli falan biri değil ya. Senin ablan değişik, garip bir insan ya. Çok farklı bir insan ya. Kervan için her şeyi yapabilir. Daha önceki ilişkilerinde de böyleydi. Ablamla Bircan arasındaki ben ilk kez televizyondan öğrendim. Fakat ablamın Bircan'a yazdığı söylenen mesajları okuduğumda bunlar ablamın cümlesidir dedim. Bakın Bircan'a mesaj yazıyor ya 3 ay evvel. Ne olur abla kurtulmak istiyorum artık birisini bul abla bu işi halledelim abla. Hani birisini bul bir kiralık katil bul anlamında Bircan'a yazı yazmıştı ya. Ablamın Bircan'a yazdığı söylenen mesajları okuduğumda bunlar ablamın cümlesidir dedim. Bence net olarak ablam bu mesajları Bircan'a net olarak atmış. İfadesinde savcıya verdiği ifadesinde söylüyor işte ya. Söylüyor ya. Ablasına annesinin camdan düşüşünü görüp görmediğini sorduğunu söylüyor ee, savcı. Of. Ben Tuğyan'a bu olaydan sonra kendisine ben Tuğyan'a bu olaydan sonra kendisine annemi düşerken görüp görmediğini sorduğumda bana annemin camdan düşerken ayağını ya da elbisesinin bir kısmını gördüğünü söylemişti. Bunu bana olayın olmasından sonra ilk haftalarda söylemişti. Ben annemi düşerken görüp görmediğini sordum. O da bana Yağız hatırlamıyorum. Ya elbisesini ya ayağını gördüm demişti. Ben Tuğyan'a olayın detaylarını sormadım. Annem camın oraya nasıl geçti, Sultan neredeydi ya da Tuğyan nerede duruyordu, olay günü neler oldu gibi detaylar sormadım. Sadece annemi düşerken görüp görmediğini sormuştum. Bir de en son çalan şarkı annemin sahneden iniş şarkısı değil mi diye sordum. O da evet Malkata dedi. Malkata'yı nasıl çaldıklarını, kimin istediğini Tuğyan'a sormamıştım. Ancak 2-3 gün önce ben Çiğdem ablaya ablam bu Malkata'yı başka günlerde dinler miydi? Olay anında niye Malkata'yı açmışlar gibi kuşkumu giderecek sorular. Bu da çok çarpıcı arkadaşlar. Tuzak kurmuşlar. Malkata'yı olta olarak kullanmışlar. Düşünebiliyor musunuz? Hayatta Çiğdem Güldür'ün en çok sevdiği Malkata şarkısını kadını camın önüne çekebilmek için, o odaya çekebilmek için olta olarak kullanmışlar. O öldürmek için Tuğyan olta olarak kullanmış arkadaşlar. Ne kadar çarpıcı ya. Of! Bir de en son çalan şarkı annemin sahneden iniş şarkısı değil mi diye sordum. O da evet Malkata dedi. Malkata'yı nasıl çaldıkları, kimin istediğini Tuğyan'a sormamıştım. Ancak 2-3 gün önce ben Çiğdem ablaya, ablam bu Malkata'yı başka günlerde dinler miydi? Olay anında niye Malkata'yı açmışlar gibi kuşkumu giderecek sorular sormuştum. Çiğdem de bana ablamın da bu şarkıyı ara ara dinlediğini söyledi. Tuğya'nın ara ara dinlediğini söylemiş. Annem Malkata'yı çok severdi. Malkata açık olduğu için o odaya gitti diye düşünüyorum.
Olta olarak kullanmışlar. Kadını odaya çekmek için kullanmışlar. Açmışlar Malkata'yı. "O ne lan?" diyor. "O ne lan?" diyor. "Malkata'yı mı açtınız yine?" Çünkü Malkata şarkısına dayanamazdı. Bakın oğlu söylüyor. Oğlunun ifadesi, "Annemin Malkata'yı sevdiğini, bu şarkıya dayanamadığını herkes bilir." Zaten annem oynama seslerinde duymuş olabilir. Odaya gitme sebebi budur. Ben Sultan ile olayın olduğu gün, cenaze günü, taziye günü görüşmüştüm ve o zaman Sultan'a da olayla ilgili hiçbir şey sormadım. Sadece daha önce Sultan ile yüz yüze konuşmadığımız için başına gelen kazayı ve annesini sordum. Ya kendisinin yaşadığı kazayı, annesi ölmüş ya onu sormuş. Sultan saç vermekten korkuyordu. Çünkü uyuşturucuyu kullanıyormuş. Yine o günlerde uyuşturucu testi için saç verme konuları konuşuldu. En son annem ölmeden 2 veya 3 gün önce uyuşturucu kullandığını söyledi bana. Sultan uyuşturucu kullanmış annesi Güllü ölmeden önce. Bu sebeple bunun saç testine çıkıp çıkmayacağından endişeliydi. Çıkmaz olur mu ya? Saç testinde bir seneye geriye kadar çıkıyor. Şunu da söyleyeyim, annemden de net olarak biliyorum, Tuğyan geçmişinde uyuşturucu kullanmıştır. Annemin de uyuşturucuyu bıraktırmak için çok uğraştığını biliyorum. Tuğyan kendi beyanına göre bu uyuşturucuyu 5-7 sene önce bırakmış. Ondan sonra hiç içmediğini söylüyor. Ancak ben şunu da söylemek durumundayım. Ablam çok yalan söyleyen biridir. Vay canına, gördünüz mü arkadaşlar? Gördünüz mü arkadaşlar? Kardeşi diyor ki, erkek kardeşi, "Ablam çok yalan söyleyen biridir." diyor. "Ben öldürmedim, ben yapmadım, ben bilmiyorum." Ablam çok yalan söyleyen biridir. Ben Tuğya'nın ablam çok yalan söyleyen biridir. 10 lafından biri yalandır. Hadi canım ya. Oh ah Güllü, ah Güllü ya. Ah Güllü ya. Çok yalan söyleyen biridir. Ben Tuğya'nın Sultan'ı hiç yanından ayırmadığını fark ettim fakat bu ablamın genel huyudur. Yani ablam biriyle arkadaş olunca onun yanından hiç ayırmaz. İlişkilerinde de öyleydi. Ah 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 çok yalan söyleyen biridir diyor ya arkadaşlar ya. 10 lafından biri doğrudur diyor ya. Hepsi yalandır diyor ya. Aslında benim bu süreçte şüphem olmuştur. Ha? Bir daha. Aslında benim bu süreçte şüphem oluşmuştur. Benim şüphelerim oluşup kayboluyordu. Gelgit oluyordu. Ablamın ya da sultanın böyle bir şey yapacağını düşünmedim. Çünkü videoları izlediğimde ablam çok bağırıyordu. Bağıra bağıra ağlıyordu. Herkesten çok bağırıyordu. Ablam olaydan sonra çok üzgündü. Sürekli çığlık atıyordu. Onun o üzüntüsünü görünce aklıma böyle bir şey yapabileceği gelmedi. Gelmesin, gelmesin. Ancak ablamın kişiliği yukarıda belirttiğim gibi yalancılık vardır. Menfaati çok sever. İlişkisi için yapamayacağı şey yoktur. Ablam ile ara ara kervan sebebiyle kavga ederdi. Sinirli, agresif ve kavgacı bir yapısı vardır. Şimdi tüm olayları sultanın verdiği itiraf ifadesine düşününce aklım almıyor. Bir dakika. Şimdi tüm olayları sultanın verdiği itiraf, şimdi tüm olayları virgül sultanın verdiği itiraf ifadesini düşününce aklım almıyor. Ablamın böyle bir şey yapacağına inanmak istemiyorum. Bunların gerçek olup olmadığına inanmak istiyorum. Bunların gerçek olmadığına inanmak istiyorum. Yapmışsa da şikayetçiyim. Eğer annem bir cinayet sebebiyle vefat etmişse yapan, düşünen, olaya karışan herkesten şikayetçiyim. Böyle bir şey yoksa kendisi inşallah kanıtlar. Böyle bir şey varsa ömürlerinin sonuna kadar yatsınlar. Her şeyden önce çıkarlarsa benimle karşılaşacaklar. Şimdi ablasını cezaevinde ziyaret etmeyi düşündüğünü de söylüyor arkadaşlar, ifadesinde Tuğberk. Ben 6 saate varan bir ifade vermiş. İfadenin tamamı geldi. İfadenin tamamına ulaştım. Bir kısmını ilk çektiğim videoda anlattım. Yarım saat anlattım arkadaşlar. O videoyu da izleyin lütfen. Tam olarak
neyin ne olduğunu anlamak için. Şimdi bu ikinci kısmı ifadesinin ikinci kısmı savcıya verdiği Güllü'nün oğlunun, "Ben ablamı tutuklandıktan sonra ilk kez bu hafta göreceğim ama hala gidip göreyim mi görmeyeyim mi karar veremedim." diyor. "Onunla görüşmeye hazır olup olmadığımı bilmiyorum. Git bence. Git bence. Git, git, git yüzleş. Sultanın dediklerini bir daha sor ona. Git yüzleş. Eğer karar verirsem görüşeceğiz. Git görüş. Bu fırsatı kaçırma. Git görüş canım. Her hafta hatta git ya. Her haftada bir kere görüşme izni var. Bir görüş günü izni var. Git. Yakınısın, en yakınısın. Görebilirsin. Git bir saat bence konuş. Sana itirafta bulunur. Eğer Tuğberk'e itirafta bulunursa o görüşmelerin hepsi hem video olarak hem ses olarak kaydediliyor. Arkadaşlar biliyorsunuz cezaevlerinde ziyaretçilerin bütün mahkumlarla konuşmaları hepsi kaydediliyor. Hem video olarak hem şey olarak ses olarak. Git konuş. Belki sana ağlayarak bazı şeyler söyler. Of! Gerçek nedir? Tuğberk'in ifadesi devam ediyor arkadaşlar. "Gerçek nedir? Hala da bilemiyorum ancak gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorum. Tuğyan olaydan sonra bana annemi ittim diye bir şey söylemedi. Zaten böyle bir şeyde konuşmadık. Hatta onu cezaevine perşembe günü gidersem böyle bir soruyu sorup sormayacağımı da bilmiyorum. Bugün çarşamba. Yarın gitmek istiyorsan git kardeşim. Git. Vereceğim cevap perşembe günü gidersen böyle bir soruyu sorup sormayacağımı da bilmiyorum. Sorulmaz mı ya? Vereceğim cevaptan korkuyorum. İnşallah böyle bir şey yapmamıştır diye ümit ediyorum. Zaten böyle bir şeyde konuşuyor. Gerçek nedir hala bilmiyorum ancak gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorum. Tuğyan olaydan sonra bana annemi ittim diye bir şey söylemedi. Zaten böyle bir şeyde konuşmadık. Hatta onu cezaevine perşembe günü gidersem böyle bir soruyu sorup sormayacağımı da sor kardeşim senin annen ya. Annemi sen mi ittin? Annemizi sen mi ittin Tuğyan? Öyle söyle ya, sor ya. Bunda bir şey yok ki güzel kardeşim. Niye sormuyorsun ya? Niye sormuyorsun ya? Vereceği cevaptan korkuyorum. İnşallah böyle bir şey yapmamıştır diye ümit ediyorum. Benim onların kaçma planlarıyla ilgili bir bilgim yoktur. Hatta kaçma ile ilgili ses kaydı medyaya düşünce ben de Tuğyan'a WhatsApp'tan biraz önce öğrendim. Bu Gürcistan-Fransa muhabbetleri ne? Hayırdır? Nereye kaçmayı planlıyorsun? Niye diye yazdım. O da bana bir şey yazmadı. Sonra ben onu aradım, kızdım. O da bana böyle bir kaçma planının olmadığını, ses kayıtlarının kesilip biçildiğini, öyle servis edildiğini söyledi. Hadi oradan. Ben de aslı varsa sen ver dedim. Ben size her konuda gerçeğin ortaya çıkması için yardımcı olmaya hazırım. O yüzden benim telefonumu da inceleyebilirsiniz. Evet, savcıya benim telefonumu da inceleyebilirsiniz diyor ifadesi sırasında Tuğberk. Orayı tekrar okuyayım arkadaşlar. İfadesi sırasında Tuğberk açık sözlü olduğunu anlatmak için olsa gerek, "Ben size her konuda gerçeğin ortaya çıkması için yardımcı olmaya hazırım. O yüzden benim telefonumu da inceleyebilirsiniz." diyor. Peki kim doğru, kim yalan söylüyor ya? Yani Tuğberk de öyle bir kendisini anlatıyor ki burada arkadaşlar. Eee, Tuğberk'in buradaki ifadesi bitti. İfadesi bitti, okudum bitti. Öyle bir anlatıyor ki Tuğberk, yani, şimdi Tuğberk'e inanırsak, Tuğberk'in bu olayla ilgili hiçbir şekilde dahli yok, katkısı yok. Ablasının annesini öldürme olayına hiç haberi de yok zaten. Öyle anlatıyor kendisi ve, satır aralarında aslında ablasına inandığını da ifade ederken ablasını da suçluyor. Sevdiği erkek için diyor, "Yapmayacağı yoktur." diyor. "Kervan için annemi öldürmüştür." dedi sonunda. Yani ağzından baklayı çıkardı. "Kervan için annemi öldürmüştür." dedi. Bu kervana da aman dikkat edin, kaçıp gitmesin. Zaten Iraklıymış. Erbil'e giderse bir daha geri de alamayız onu. Yani yani, ablam kervan için annemi öldürebilir diyor ya. Yani çok çarpıcı bu. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Bir kadın sevdiği için annesini öldürebilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar ya? Ve bunu erkek kardeşi söylüyor ya. Seni de öldürürdü. Sen iyi ki o evde yaşamıyormuşsun ya. Seni de öldürürdü. Seni de o camdan atardı. Başka türlü öldürürdü ya. O evde yaşıyor olsaydın, eğer bu kadın
hakikaten bu cinayeti işlediyse o zaman sana da zarar verirdi o evde yaşasaydın. Sen iyi ki o evde yaşamıyorsun. Belki de sen onun için kaçtın gittin o evden. Onun için İstanbul'a yerleştin belki de. O evde oturmak istemedin ablanla beraber, annenle beraber. Bunu da söyle, bunu da söyle. Belki de korktun, kaçtın gittin. Yani bana bir şey verebilir, ablam çok agresif, çok yalancı. Ne kadar yalancıymış ya, ne diyor? 10 yalanından 10 sözünden 9'u yalandır diyor ya arkadaşlar. Yani çok çarpıcı, bir ifade, çok çarpıcı bir ifade. Evdeki kameraları nasıl kendisi bakıyordu. Kader, eee, Hüseyin ünlü biri olsam ki öyle bir derdim yok. Hadi öyle bir olayın senin benim hakkımda konuştular. Bu sana neler söylüyor sayardı. Neler ama yüzüne seviyorsunuz gıybet işlerini. Yani, burada ünlü olmak olmamak meselesi değil. Burada Türk halkının sevdiği bir insanın kızı tarafından öldürülmesi, bir cinayete kurban gitmesi. Bu çok acı bir olay arkadaşlar. Bir çocuk dünyaya getiriyorsun. Bir çocuk dünyaya getiriyorsun ve o evladı katilin olarak yetiştiriyorsun bunu hiç bilmeden ve belli bir yaşa gelince senin canına kıyıyor. Yani bir de işin şu tarafı da çok çarpıcı. Eee, ikiz çocukları oluyor. Bir önceki videoda mıydı, bu videoda mıydı? Arkadaşlar biraz karıştırdım. Çok uzun bir ifade olduğu için. Kervan'la ikiz çocuk yapıyorlar. Tuğya'nın ikiz çocukları oluyor. İkizleri hamile kalıyor. Karnında doktor ikiz olduğunu söylüyor. Dünyaya gelecek, doğurursa bebekleri ve, o bebekler ne yazık ki bir şekilde, hayata veda ettiriliyor. Ya kürtaj oldu Tuğyan ya da düşürdü onları. Bana kürtaj oldu fikri çok daha yakın geliyor arkadaşlar. Bu bir cinayet ya. Bu bir cinayet ya. Niye bunu yapıyorsun ya? İkiz çocuklar, insanlar hamile kalmak için neler yapıyorlar ya? Ne fedakarlıklar yapıyorlar. Servetlerini harcıyorlar çocuk sahibi olabilmek için. Allah isteyene vermez de işte böylelerine veriyor ya. Böylelerine. Yani günaha girmeyeyim Allah'ım affet sen beni. Yani yazık değil mi o ikizler? Güllü mü aldırı dedi bunları doğurma bu adamla, evli bu adam doğurma dedi acaba ya? Ya bu ne kadar kötü bir şey. Bu canavarlık ya. O ikiz çocukları sen nasıl öldürürsün ya? Karnındaki ikizleri ya. Ah ya, ah çok çarpıcı arkadaşlar. Yani insan ne diyeceğini bilemiyor. Adalet mekanizması işini bir şekilde yapmıyormuş. Eğer ki Ferdi Bey ve onun peşinden gidenler olmasa, bu dava kapanmıştır diyor, Hasan kardeşim. Evet, Hüseyin arkadaş da ya, 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 ya. Maalesef, maalesef, maalesef arkadaşlar. Yani, olan güllüğü oldu fakat şunu da öğrendik ki hiçbir hayat dışarıdan, hiç kimsenin hayatı dışarıdan görüldüğü gibi değil. İçinde neler barındırıyor, neler barındırıyor. İşte Güllü'nün ölümünden sonra neler ortaya saçıldı Güllü'nün ailesiyle ilgili arkadaşlar. Yazıklar olsun. Yani o Güllü'nün kocasına, çocukların babasına da yazıklar olsun. Sen bakmayacaksan niye bu evlatları dünyaya getirttin Güllü'ye? Ha, niye bu evlatları dünyaya getirdin? Sonra çektin gittin başka kadınlara. Şimdi İngiltere'den sallıyorsun, konuşuyorsun. Seninle ilgili de duyumlarım var. Biraz sonra bir dinlenip seninle ilgili de duyumlarımı konuşacağım. Çocukların babası, Tuğya'nın babası, Tuğberk'in babası. Öyle İngiltere'den fikir yürütmek, sallamak kolay. Seninle ilgili de bazı duyumlarım var. Biraz sonra onları da konuşacağım, anlatacağım burada takipçilerime. Bu fırıldağın içinde sen de olma ihtimalin var. Çocukların babası. Ya sen nasıl bir babasın ya? Madem Güllü'yü terk edip gidecektin, neden bu çocukları dünyaya getirdin? Bu Tuğyan canavarını neden dünyaya getirdin? Bu Tuğyan senin yüzünden böyle canavar oldu. Senin de çok büyük hatan var. Güllü'yü terk eden ilk çocukların babası, ilk kocası. Güllü'yü zaten ağzını burnunu kırarak dövüyordun sen. O zamanlar ben televizyonda program yapıyordum. Star TV'de paparazzi programını yapıyordum. 90'lı yıllarda.
Güllü bize röportajlar veriyordu ya. Beni dövüyor adam diye. Seni dövüyordu, çocuklar var diye, bebekleri var diye şikâyetçi olmuyordu senden. Yapacağı elindeki parayı alıyordun ya. Güllü'nün elindeki parayı alıyordun sen ya. Dövüyordun, çalıştığı, pavyonlarda çalıştığı, barlarda çalıştığı, kazandığı parayı alıyordun elinden. Güllü'nün kocası, o zamanki kocası, çocukların babası. Sonra çekip gittin. Babasız çocuk olur mu? İşte böyle oldular çocuklar. Tuğyar'ın bu hale gelmesinin nedenlerinden biri sensin kardeşim. Sensin yani. Seninle ilgili de elimde bilgiler var. Biraz sonra konuşacağız. Biraz sonra o konuda da video çekeceğim. Dostlar mesajlarınıza tekrar şöyle bir bakayım. Evet, içler acısı bir durum. Umarım her şey çözümlenir. İnşallah, inşallah her şey çözümlenir arkadaşlar. Peki dostlar, hadi bu videoyu da bitirip bu iki videoyu izleyin olur mu? İzlemeyenler, sonradan gelenler ve abone olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmadan izleyen dostlar, beğen yaparsanız ve yorumlarla da katkıda bulunursanız videolara bize güç verirsiniz. Daha fazla çalışma şevki verirsiniz. Sizleri seviyorum. Görüşmek